Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben stajyer doktor Denizhan Özgen. Bugün sizlere güneşli bir Ağustos gününde Nürnberg'den selamlar. Sizlere daha önce bahsettiğim gibi Almanya başta olmak üzere yurt dışında staj yapan stajyer doktorlarla, yani meslektaşlarımızla röportajlar çekeceğimizi söylemiştim. Bu kapsamda Heidelberg'deki 3 arkadaşımızla videomuzu çektik ve onu sizlere sunduk. Bugün ise geçen seneden tanıştığımız, bugün aslında bu yılki tecrübesini dinleyeceğimiz ve geçen seneki tecrübesini bir sonraki videoda izleyeceğiniz Meryem'le birlikteyiz. Merhaba Meryem. Merhaba. Bir sene sonra tekrardan bir aradayız. Evet, tekrardan birlikteyiz. Yine Nasılsın? bir şehre geziyoruz. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Vallahi iyiyim. Evet. Sonunda yağmur olmayan bir Almanya günü. Evet, evet. Güzel denk geldi. Aynen öyle. Şimdi kendini tanıtırsan öncelikle. Evet, tanıtayım. Ben Meryem. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Şu anda da bir Helios Klinikum'da intern doktor olarak çalışıyorum. Hoş geldin, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Peki, buraya nasıl geldin? Buraya nasıl geldim? Stajımı ayarlama sürecinden bahsedeyim o zaman. Aynen, detaylandırırsan çok güzel. Şöyle Aralık, Ocak gibi staj başvuruları yapmaya başladım. Zaten bir önceki sene de yapmıştım. O yüzden başvurularım daha anlamlı olmaya başladı bu sene diyebilirim. Mailler attım. Kendime güzel bir motivasyon mektubu hazırladım. CV hazırladım. Sonra bir hafta içerisinde şu an staj yaptığım yeri buldum. Bana güzel imkanlar sundukları için kabul ettim direkt. Ondan sonra bazı belgeler toplamam gerekiyordu. Çünkü staj yaptığım kurumun bana sağladığı imkanlar dolayısıyla aslında çalışan olarak buradayım. Öğrenci olarak değil. Bu nedenle süreç biraz benim için uzun sürdü diyebilirim. Önceki videolarda da size bahsettiğim gibi arkadaşlar, bizler Türkiye'deki gibi öğrenci olarak değil, teorik eğitimini tamamlamış, hastanede bir personel olarak yer alan doktorlar olarak bulunuyoruz. Burada Almanya'da bizler eğitim gören doktorlarız arkadaşlar. Sıradan insanlar değiliz. Sıradan düz öğrenciler değiliz. Bu konuda gerçekten bir kıymet gördüğümüzü açıkça söyleyebilirim. Evet. Sonrasında Mart ayında vize başvurusunda bulundum. Daha doğrusu randevu talebinde bulundum diyebilirim. Herkesin bildiği üzere süreç son dönemlerde vize işlemleri için çok uzun sürüyor. Herkes çok uzun süreler bekliyor sadece randevu alabilmek için. Benim için de aynı şey oldu. Yaklaşık 5 ay sonra belgelerimi İzmir'e teslim edebildim. Sonrasında da bir hafta içerisinde vizem geldi ve buradayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir hafta içerisinde olması gayet güzel Evet, bir güzel detay oldu. olmuş. Onun da avantajı şöyle oldu. Hastanem aciliyet belirten bir belge verdi bana. Yani yine hastanemin yardımıyla oldu diyebilirim. Evet. Peki bu belgeyi sen hastaneye yazdın mı? Şöyle vize işlemlerimin uzun süreceğini söyledim ve onlar bana böyle bir belge verme talebinde bulundular aslında. Basit bir belge. Sürecin hızlandırılmasını istiyoruz. Bu elemanın çalışmasına ihtiyacımız var. Aldıktan sonra teslim ettim ve vize işlemlerim hızlandı diyebilirim. Tavsiye Yani ederim. Klinik sana sahip çıkmış. Evet, evet. Güzel bir detay olmuş. Gerçekten çok memnunum. Peki, vize işini hallettin. Evet, Buraya indin. evet. Nerede kaldın? Nasıl hallettin o işi? Kliniğim aynı zamanda bana kalacak yer ayarladı. Tek başıma kaldığım 1+1 bir evim var. Personal Wohnheim'de konaklıyorsun herhalde. Kısmen evet, evet. Aynen. Önceki videolarda size bahsettiğim gibi arkadaşlar, hem benim bu yaz konakladığım hem de arkadaşlarımın ve aynı zamanda farklı bir klinikte olmasına rağmen Meryem'in konakladığı yerler Evet. personel Wohnheim olarak geçen personel evleri. Bizler de doktor personeli olarak geçici personel sıfatıyla dahi olsak bu evlerde konaklama hakkımız var. Evet. Ve bu şekilde kalıyoruz. Çok önemli bir imkan, çok güzel bir imkan. Geçen sene ikimiz de deneyimlediğimiz üzere kalacak yer ayarlamak çok büyük bir sorun olabiliyor. Aynen öyle. Evet, bu sene ikimiz de çok şanslıyız, çok mutluyuz. Gerçekten Aynen, o açıdan evet. başımıza sokacağımız bir çatı. Evet, var bulduk o çok şükür. çok iyi. Aynen. Evet. Teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Bu videoda yeni bir konsept deneyerek her birkaç soruyu farklı lokasyonlarda çekelim dedik. Şu anda Almanya'nın Nürnberg şehrinin en ünlü isimlerinden Albert Dürer'in evinin yakınlarındaki kalenin bir mazgalından bu videoyu çekiyoruz. Evet. Bir sonraki sorumuz tabii ki de klasik olarak buradaki ilk gün. Günüm şöyleydi. Bir gün önceden işleyişin nasıl olduğu ile ilgili bilgi almak için servise gittim. Sekreterin yanına uğradım. Daha sonrasında 6.45'te mesaiye başladık. Viziti yaptık. Daha sonra Almanya'da her birimde olduğu gibi bir toplantı süreci başladı. Sabah vizitiniz 6.45'te 6.45'te başladı. Wow. Biraz daha erken. Cerrahide vizitler genel olarak erken başlıyor. Daha önce Frankfurt'ta yaptığım stajda da erken başlıyor. Vizitten sonra toplantı yapıldı. Radyolojiyle bir toplantı yapıldı. Daha sonrasında da genel cerrahinin personeliyle ayrı olarak konuşma yapıldı. Ben de orada kendimi tanıttım.
Daha sonra servise çıktım. Kanların alınması vardı. Genel olarak buradaki intern doktorların yapması beklenen şeyler. Kan aldıktan sonra bir hastadan alt name yapmam beklendi. O da hastanın gelip hastadan anamnez alıyor, muayenesinin yapılması. Onu yaptıktan sonra ameliyata gittim ama ameliyata asist etmedim. Sadece izledim. Onun dışında yaptığım şey yok. İlk günüm 3.30'da sonlandı. Bu kadar. Aynen. En son Yoğun bir gün olmuş aslında. Kapalı. Evet. Yoğun bir gün olmuş. Kan almalı, muayene etmeli, konuşmalı. Evet. Ama Türkiye'deki internetle kıyaslanmaz ama kısmen beklediğimden daha yoğun geçti diyebilirim. Yani iki farklı ülkenin iki farklı eğitim perspektifinde beklentiler farklı oluyor. Mesela bizde kan alma gibi bir işlemin öğrencilerden beklenmesi çok olası bir şey değil. Yani. Teşekkürler. Bir sonraki soruda burada gördüklerin ve Türkiye'de gördüklerinle karşılaştırma yaparsan Evet. buradaki farklar tam olarak ne? Şöyle, genel cerrahi adına konuşacak olursam Türkiye'de serviste fazla bulunmadı ve de ameliyatlara çok dahil olmadığını söyleyebilirim. Daha çok Frankfurt'ta edindiğim deneyimleri burada kullanıyorum aslında. Genel olarak hastanedeki işleyişe bakacak olursak Türkiye'dekine göre iş yoğunluğunun çok daha az olduğunu söyleyebilirim. Hasta yoğunluğu çok daha az. Peki senin Frankfurt'ta bir tecrüben var. Hiç tecrübesi olmadan senin bu videonu izledikten sonra bu klinikten kabul alan birisine direkt Türkiye'den gelecek. Nelere dikkat etmesini söylersin? Hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Eğer kan almayı bilmiyorsa ya da damar yolu açmayı bilmiyorsa ya da daha önce hiç ameliyat asiste etmediyse bile oradaki insanların nazikçe ona ilk defa yapacağı şeyleri göstereceğini düşünüyorum. O yüzden bir problem yok. Aynen geldikten sonra yapamadığı şeyleri söyleyip daha sonrasında Dürüst olması lazım. dürüst olmalı. Aynen. Dürüst olmalı. Hiçbir Bunu sakınca yok. yapabiliyorum, bunu yapamıyorum. Açıkça Evet. söylemeli. Sonuçta ben de Frankfurt'ta ilk gittiğimde birçok şey yapamıyordum ve orada öğrendim. Bir yerden başlamak gerekiyor. Aynen öyle. Arkadaşlar burada özellikle kan alma, sonda takma gibi işleri stajyerler ve internler yapıyor. Bunun dışında hasta anamnezini alıp doktora sunma işini stajyerler yapıyor. Fizik muayeneyi stajyerler yapıyor. Burada bizim ülkemizde var olan eğitim sisteminden farklı bir sistem geçerli olduğu için staj için dahi olsa geldiğinizde bu detayları bilmeniz, en azından bilmiyorsanız da dürüstçe söylemeniz bekleniyor arkadaşlar. Peki, burada nasıl gidiyorsunuz hastaneye? Kıyafetle mi, scrubs mı giyiyorsunuz, önlük mü? Nasıl oluyor? Hastanenin kıyafet sistemi var. Bana Frankfurt'tan farklı olarak 3 tane üniforma verildi. 3 tane üniformayı dolabıma koyuyorum. Daha sonrasında hastanede giyip orada bırakmam bekleniyor ki hijyen ortamı bozulmasın. Anladım. Onun dışında zaten stajıma başlamadan önce hastanenin hijyen bölümünden bir slide ders almak zorunluluğu vardı. Onu da yapmam bekleniyor. Yani buna çok dikkat ediyorlar aslında. Eldivenlerin hasta odasından çıkarken çıkartılması, dezenfeksiyona çok dikkat ediyorlar. O eldiven detayına falan bize de oldukça dikkat ediyorlar. Anlıyorum. Peki, hastalarla iletişim konusunda, Almanca konusunda yaşadığın en büyük fark neydi? En büyük sıkıntı neydi? Söyledikleri her şeyi tabii ki anlayamıyorum. Şu an Almanca seviyem yeterli değil ama geliştirmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca hastalarla fazla diyalog kurmaya çalışıyorum ki anlayabileyim onları daha fazla. Tabii. Aynen. Sadece tıbbi terimleri değil, onların dilinden de anlamak istiyorum. O yüzden hastalara daha fazla vakit geçirmeye çalışıyorum. Problem yaşıyor muyum? Evet yaşıyorum ama hani özel olarak bir anıdan bahsedemeyeceğim. Yani burada şöyle bir detay da var arkadaşlar. Bizim İstanbul Türkçesi diyeceğimizin Almanca versiyonu Hochdeutsch olarak geçiyor. Ve Almanya'nın eyaletleri ve şehirleri arasında tabii ki Türkiye'de var olduğu gibi farklı ağızlar mevcut. Ve bizim eğitim aldığımız dil temel olarak Hochdeutsch üzerine olduğu için ve tıbbi Almanca'ya yönelik bir eğitim ben almadım. Sen aldın mı? Hayır. Sen de almamışsın. Evet. Almanya kendi tıbbi dilini kendisi kullandığı için bazı sorunlar yaşıyoruz. Evet. Bununla ilgili de ilk geldiğiniz zamanlarda sizin ekstra çalışmanız gerekiyor. Bunun da tabii ki de bilincinde olarak gelin arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Videonun bu kısmında ise Hauptbahnhof'ta yani Merkez Tren İstasyonu'ndayız. Burada son parti çekeceğiz. Teşekkürler. Rica ederim. Son olarak izleyicilere söylemek istediğin önerilerin var mı? Gerek Helios için, gerek yolculuk, her türlü. Tavsiyem şöyle, buraya gelip staj yapmak isteyen ve burada doktor olmak isteyenlere tavsiyem Almancalarını geliştirmeleri. Burada yaşadığımız en büyük problem bu bence. Bilgi birikim ya da tecrübe olarak bir problem
Farmakoloji ve anatomiye dikkat edin, soru soruyorlar. Evet, çok teşekkürler Meryem. Sağ olasın, eksik olmayasın. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de beğenerek ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.